Merhabalar, kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Nasrettin Hoca temalı yeleğimizin 3. videosundan selam olsun sizlere. Yani part 3'ten. İlk 2 videoda bir yakayı çalıştık arkadaşlar. Düğme dikeceğim yakayı çalıştık. Şu şekilde ilik açacağım yerleri de işaretledim. Siz de böyle işaretleyiniz, kendinize göre ayarlayınız arkadaşlar. Şimdi 3. videoda 50 ilmek ilmeğimi aldım 50 zincir üzerine 6 sırada lastiğimi ördüm. Şimdi hemen lastikten sonraki ilk sırada ilik yeri açacağım. Fazla vakit kaybetmeden çalışmamıza başlıyoruz. Biliyorsunuz lastikten sonra düz ilmekleri çalışıyoruz. Tunus işinin klasik tekniği bu. Düz tekniği bakın bu şekilde. Düz ilmeklerimi alıyorum. Şimdi burada bir videoda bu yakayı bitireceğim. Çok uzamasın. Sizleri de çok sıkmayayım arkadaşlar. Bu yakaya bakarak zaten bu yakayı çalışırsınız. Sadece ilik yerini anlatayım. Şablonu oturtturayım. Bu eşeğimizin kaç ilmekle olacağını oturtturayım. Daha sonra kol altı lastiğine kadar siz de örün, ben de öreyim. Tekrar yaka oyuntusu ve kol altı lastiğinden anlatmaya başlayayım. 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı lastik için. Bakın buradaki ilmeğim düzmüş. Ters alıyorum 1. Ters ilmeğimi düz 2. Düz ilmeğimi ters 3. Ters ilmeğimi düz. Buradaki 4 ilmeği bırakıyorum. Geriye dönüyorum. İlmeklerimi topluyorum. Ben Tunus işinde genelde dikey açıyorum ilik yerini. Sizler de nasıl alışıksanız o şekilde açın arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki bir ilmeğin içerisinden bir ilmeğimi aldım. Daha sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak ilmeklerimi toplamaya devam ediyorum sıra başına kadar. Lastik biliyorsunuz burada ilk düz sırayı lastik içine alıp yutuyordu. Burada da bakın bize bir sıra veriyor gördüğünüz üzere. Şöyle bakın. Daha şişe ilmekleri takarken tunus tığına burada bir sırayı bize veriyor. Normalde 2 sıra düz sıra yapıyorum. Eşeği koyuyorum, ayaklarından başlıyorum ama bakın burada bize bir sıra verdiği için burada 3 sıra gibi görünüyor sıramız. Sıra başına geldim. Tekrar ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Bakın baştaki ilmeğim hep elimde sabit. Şimdi şu 8 ilmek pat ilmeğe kadar geliyorum. Burada 4 ilmekten geri dönmüştük değil mi? 2 4. Şimdi geçen sıra ters aldığım ilmeği düz alıyorum. Düz aldığım ilmeği ters alıyorum. Ters aldığım ilmeği düz alıyorum. Buradaki ilmeğim de ters geliyor. Şöyle tunus tığımı arkadan takıyorum. Bu şekilde alıyorum. Şimdi burada geçen sıra değil de daha bir önceki sıra buraya ait. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters alıyorum. Kenar ilmeğimi 2 kat alttan alıyorum. Bir ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın bu 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi aldım. Bu şekilde devam etmiyorum tabii. Bu ilmeğimi burada bıraktım. Bakın burada bir ip uzantısı var. Bunun şöyle altından tığımı taktım.
ilmeğimi aldım. Tekrar buraya bir sıra daha örüyorum 4 ilmeği. Buradaki ilmeğim düz. Ters alıyorum. Ters ilmeğimi düz alıyorum. Kenar ilmeğimi 2 kat alttan alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm ve bu şekilde devam etmiyorum. Bakın. Şimdi bu ilmeği yine burada bırakıyorum. O şekilde devam edersem bu ip uzantısı burada takılır kalır. Düğmeyi hani iliklerken açarken, tamam mı? Tekrar alttan tığımı takıyorum. Bu şekilde ilmeğimi alıyorum ve devam ediyorum ilmeklerimi toplamaya sıra başına kadar. Evet, ilmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Bakın, 2 sıra düz sıramı ördüm. Bir sırada lastik verdi. 3 sıra oluştu. Şimdi yeleğimizin bu düğme dikeceğim yakayı örerken, sol tarafı örerken şu pattan sonra eşeğin ayağını koymaya başlamıştık. Diğer tarafı, sağ tarafı örerken bu arka taraftan, hani dikeceğimiz bölümden, yeleğin dikeceğimiz bölümünden eşeğin ayağını koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar, ben solağım. Bununla ilgili bazen böyle kötü yorumlar alabiliyorum ama beni Allahu Teala solak yaratmış. Yapacak bir şey yok. Ben yeleğin sol yakasını yaparken siz sağ yakasını yapmış oluyorsunuz. Ben sağ yakayı yaparken siz sol yakayı yapmış oluyorsunuz. Hiçbir şey fark etmiyor. Anlattığım şekilde yapın. Şimdi buradan hemen şöyle bir ilmekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğimi alıyorum. Bu elimdeki sabit ilmeğimle beraber, bakın, bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 3 ilmek siyah. Şöyle 1, 2, 3. Bu ipi şöyle bir sabitliyorum. Daha sonra bu 3 ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 ilmek sarı ilmekleri alıyorum, zemir rengi arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmekten sonra 3 ilmek siyah. Bakın, burayı hemen 3 ilmek siyah. Şöyle 1, 2, 3. Tekrar bu ipi sabitliyorum. Ve şimdi burada 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmek. Yine zemin renk lastiğe kadar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eşeğimizin ayaklarını koyduk arkadaşlar. Yani şablonu oturtturduk. Bundan sonra sıkıntı yok. Sadece ilk sırada dikkat edelim, tamam. Şimdi burada 8 ilmek lastiğimiz var, biliyorsunuz. Şu geçen sıra düz almışım. Ters alıyorum. Ters aldığımı düz. Düz aldığımı ters. Şimdi bunu buradan düz alıyorum. Bakın. Şimdi şuradaki düz aldığım ilmeğim ters, ters aldığım ilmeğim düz, düz aldığım ilmeğim ters ve kenar ilmeğim 2 kat alttan alıyorum. İlmeklerimi topluyorum.
sıra başına kadar. Burada renk geçişlerini de yapıyoruz. İlk yakada yaptığımız için artık böyle ayrıntılı renk geçişi falan anlatmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Çünkü ilk iki videoda yeleğimizin sol yakasını baştan sona anlatmıştım. Evet arkadaşlar, bakın bu kadar. Buradan sonraki işlemleri ayrıntılı anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü şöyle bir göstereyim, bakın. Tunus işinde ilmek saymak gayet kolay, görüyor musunuz arkadaşlar? Tablo gibi önünüzde ilmekler tek tek görünüyor. Siz de yapın bu bölümü, yeleğimizin eşekli bölümünü ben de yapayım. Nereye kadar? Eşeğimizin kulağının bitiş noktasından sonra 1-2 sıra düz sıra olana kadar burayı yapın. Daha sonra kol altı lastiğini, kol altı oyuntusunu ve yaka oyuntusunu tekrar beraber çalışalım. Şu eşeğin kulağının bitiş noktasından sonra 2 sırayı yaptım arkadaşlar. Şimdi kol altı lastiğini koyuyorum. Bakın. Kol altı lastiği kaç ilmek? 7 ilmek bu bıraktığım ilmek, eksik ilmek 8 de burası pat için ayırdığım ilmek. 15 ilmek kol altı lastiğini çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ilmeğim elimde sabit. İlmeğim ters dönmüş, düzelteyim. Hemen bir yandaki ilmeği şöyle düz alıyorum. İpimi öne alıyorum. Bir yandaki ilmeğim ters, ipim arkada düz, ipim önde ters. Bakın. Lastik çalışmasını biliyoruz. Bir düz, bir ters. Bu şekilde 15 ilmek alıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi şu aradaki düz ilmekleri örüyorum. Diğer 8 ilmek pat ilmeğine kadar bakın arkadaşlar. İlmeklerimizi alıyoruz. Evet, 8 ilmeğe geldim arkadaşlar. Bakın burada geçen sıra düz almıştım lastik ilmeğimi. Bu sıra ters. Ters aldığım ilmek düz. Düz aldığım ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi alalım. Son ilmeğimi de şöyle 2 kat alttan alıyorum. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar tekrar sıra başından lastiğin ikinci sırasında beraber çalışalım. Sıra başına geldim. Bu ilmeğim elimde sabit, geçen sıra düz aldığım ilmeği ipimi öne alıyorum, ters. Şu şekilde ters aldığım ilmek ipim arkada düz, düz aldığım ilmek ipim önde ters. İlmeklerimiz yer değişiyor. Ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters şekilde alıyoruz. Daha önce lastik çalışması yaptığımız için burayı ayrıntılı anlatmaya gerek duymuyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Bu 15 ilmek lastik. Bakın burası düz ilmeğimiz geldi. Şimdi sıra sonuna kadar yine ben ilmeklerimi alayım arkadaşlar. İlmeklerimi toplayayım. Üçüncü sırada yine beraber çalışalım.
Evet, lastiklerin 2 sırayı tamamladım. Kol altı lastiğinden 3. sıradayız. Geçen sıra ters aldığım ilmek düz, düz aldığım ilmek ters. İlmek yerlerini değişerek yine 15 ilmek lastiğimizi çalışalım. Biraz hızlı geçiyorum. Çünkü burada çok anlatacak bir şey yok. Şimdi aradaki düz ilmekleri alıyorum arkadaşlar. Diğer 8 ilmek pat ilmeğine kadar düz ilmekleri alalım. Evet, 8 ilmeğe geldim. Şimdi burada son ilik yerini açacağım. Bakın arkadaşlar. Son ilik yerini açıyorum. Son ilik yerinde anlatayım. Şimdi buradaki ters ilmeğim lastiğime ait düz. Düz ilmeğim ters. Ters ilmeğim düz. Düz ilmeğim ters geldi. Bakın bu şekilde. Bu 4 ilmeği bırakıyorum. Geriye dönüyorum. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar. Evet, sıra başına geldim arkadaşlar. Bakın burada ilik yerinin 1, 2, 3, 3. sırada açmayı unutmayalım. 4. sırada da iliğimiz tam bitecek 2 sırada. Şu aradaki ilik yerlerinde arkadaşlar işte siz ayarlayınız. Önce bu ilik açmadığımız yakayı ördüğümüz için düğme diktiğimiz yakayı ilik yerlerinde buna göre ayarlayınız. Kendi ölçünüze göre. Şimdi yine baştaki ilmeğim elimde sabit 4. sırada lastiğini çalışıyoruz. Kol altı lastiğimiz. Evet, biraz hızlı geçiyorum burayı. Niye hızlı geçiyorsun demeyin arkadaşlar. Bildiğimiz bir işlem olduğu için. Aradaki düz ilmekleri alıyorum. Bakın şu yakadaki 8 ilmek pat ilmeğine kadar. Şimdi burada 2 4 ilmeğimiz var değil mi? Geçen sıra düz gelmiş. Bu ilmeğimi ters alıyorum. Ters ilmeğim düz. Düz ilmeğim ters. Buradaki ilmeğim düz geliyor. Düz alıyorum. Şimdi bakın burada da bir önceki sıra olduğu için burada ters ilmeğimi düz. Düz ilmeğimi ters. Ters ilmeğimi düz ve son ilmeğimi 2 kat alttan alıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi topladım. Bu ilmeği uzattım. Burada bıraktım. Tunus tığımı şuradaki ip uzantısının bakın altından taktım. İlmeğimi alttan aldım. Buradaki ters gelen ilmeğim düz. Düz gelen ilmeğim ters. Ve kenar ilmeğimi 2 kat alttan aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeği topladım. Ve bu şekilde gitmiyorum. Bakın burada yine bir ip uzantısı kalıyor. Bunu size anlatmak için yapıyorum. Ne yapıyorum? Buradaki ilmeğimi yine burada uzattım, bıraktım. Tunus tığımı bu ip uzantısının altından taktım ve aldım. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar. Sıra başına geldim. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada şu kol altı oyuntusunu çalışacağız. Burayı çalışacağız. Baştaki ilmeğim elimde sabit bakın. Buradaki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve diğer ilmeğin içerisinden aldım. Burada tunus işi kapama tekniğiyle 7 ilmek kapatıyorum. Bakın 1, bakın şu şekilde. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada kaldı. 2, 4, 6, 7. Bir de elimdeki sabit ilmeğim 8. Yine
düz ilmeğimi ters ilmeğimi düz şeklinde ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Sekiz ilmek pat ilmeğimi bu şekilde yaptım. Şimdi aradaki düz ilmeklerimi alıyorum. Nereye kadar? Şu 8 ilmek pat ilmeğin dibinde 2 ilmek düz ilmek kalana kadar aradaki düz ilmekleri alalım. Evet, 2 ilmek kaldı burada. Şimdi burada bakın. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alıyorum. 1 2 bakın. Bunun içerisinde 1 ilmek alıyorum. Burada ne yapıyoruz? Hemen diğer yakada göstereyim. Her sıra 1 ilmek eksiltiyorduk ya, bakın B yaka 2 ilmeğin içerisinde. Bu işlemi yapıyoruz. Şimdi buradaki 8 ilmek pat ilmeğim, ters gelen ilmeğimi düz örüyorum. Düz gelen ilmeğimi ters. Bakın ilmek yeri değişerek çalışıyoruz. Kenar ilmeğimi 2 kat alttan alıyorum ve ilmeklerimi topluyorum. Bakın bu şekilde. Sıra başına kadar gelelim. Sıra başına geldim. Burada artık hiç eksiltme işlemi yapmıyoruz. Düz gidiyoruz. Bakın. Bu ilmeğim sabit elimde. Geçen sıra ters aldığım ilmek düz. Düz aldığım ilmek ters. 8 ilmek pat ilmeğimi örüyorum. 8 ilmekten sonra aradaki düz ilmeklerimi alıyorum arkadaşlar. Şu ön yakadaki 8 ilmek pat ilmeğime kadar çalışıyorum. Orada 2 ilmek kalacak düz ilmekten. Orada yine eksiltme işlemini yapacağız. Şimdi bakın burada 2 ilmek kaldı. Gördünüz mü? Bakın bu 1 2. Bu 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Daha sonra burada düz gelen ilmeğim ters, bu 8 ilmek pat ilmeğim, ters gelen ilmeğim düz şeklinde 8 ilmeği de çalışıyorum. Ve son ilmeğimi yine 2 kat alttan alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Daha fazla hani videoyu uzatmaya gerek yok. Nereye kadar devam ediyoruz bu şekilde. Burada 6 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Bakın şu arada 2 4 6 ilmek kalıyor. Daha sonra bu 6 ilmeği de şöyle bakalım. Hep bir sıra alttan sana gösteriyor ya sırayı. Şöyle söyleyeyim. Şurada 2 ilmeğin içerisinde 1 ilmek aldığım zaman bu sıra altta kalıyor. 2 4 6 sıra. Burası da şöyle görünüyor bakın. 2 4 6. Burayı da tamamlıyoruz ve örgü kapama tekniğiyle de kapatıyoruz. Burada videomuza son verelim. Dördüncü videomuzda buluşmak üzere diyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.